Hanımlar beyler, Yemek.com stüdyosuna hoş geldiniz. Bugünkü yolculuğumuz Hindistan'a. Hindistan deyince aklınıza ilk gelen yemek genelde körlü tavuk oluyor ama Hintlerin bundan haberi yok. Gelin bugün Hint mutfağına gerçek bir giriş yapalım. Tereyağlı tavuk yapacağız. Bizim damak tadımıza inanılmaz uyuyor. Bu tarifi izledikten sonra Hint mutfağına dair olan bütün ön yargılarınızı bir kenara bırakacaksınız. Öyle bir tarif. Biraz soğan, biraz sarımsak, zencefil, domates var. Onları birazdan bahsedeceğim ama işe tavuklarla başlayacağız. Marinasyon esnasında sohbet ederiz. Ben tavuğun kalçasını kullanıyorum. Tavuk yemeklerinde özellikle böyle güzel çıtırtısı olsun, tavuğun yumuşaklığı, suyu olsun istediğiniz yemeklerde bence tavuk kalçası, buttan parçalar kullanmak çok keyifli. Marinasyona neyle başlıyoruz? Yoğurt. Yaklaşık yarım kilo kadar tavuk kalçası var. Onları küp doğradım kuşbaşı gibi. Bir çay kaşığı kadar toz kırmızı biber var ama acı. Orijinalde tabii ki kaşmir dediğimiz çili biber yani acı biber var. Kaşmir'in acı biberi gerçekten dünyaca meşhur. Böyle güzel hararet yapanlardan. Şuraya da böyle bir Led Zeppelin'den kaşmir mi girsek böyle? Evet, şimdi sarımsak ekleyeceğiz içerisine. Minnoş tahtamla. 2 diş sarımsağı hemen eziyorum içerisine. Bu tarz ezeceklerde böyle kabuğu falan soymaya gerek yok. Çeyrek limon suyu. Bu yoğurt ve limondaki asitler aslında zencefilde de bir asit var, sarımsakta da asit var. Baharatların dokusu, bunların hepsi bizim tavuğumuzu pamuk gibi yapacak. Hem de çok kısa sürede yani 20 dakika, 30 dakikada işlem tamam. Ha dersiniz ki benim çok vaktim var, bir gece bekleteceğim. Yanında yat olur yani. Biraz sıvı yağ, zeytinyağı değil. Ne arar Hindistan'da zeytinyağı. Bir parça zencefil. Onu da rendeleyelim içerisine. Sosun içerisinde de kullanacağız. O yüzden fazla da doğrarsanız dert etmeyin. Ama ben taze zencefile bayılıyorum. Dolu dolu bir tatlı kaşığı kadar rendeledim. Bu aroma onlara yetecektir. Çok basit. Her şey birbirine girsin. Tarif için keşke buraya mangal getirseydik ya. Tak şişe koy mangala kıvamına getirdik şu anda. Evet, tavuklar hazır. Yaklaşık yarım saat bekleyecekler. Ondan sonra pişirmekle işe başlayacağız. Bitti. Bir akşam şeyi seyrettik. Ben onu izlemiştim önce. Ya bilemedim ki ya. Gerçekten bir ara bitsin diye. Yani konuda mı bir sapma oldu? Bize tam olarak verilmek istenen mesajı ben mi anlayamadım? Evet, bir çay daha içelim o zaman ya. Madem bugün çayla devam ediyoruz. Tavuklarımız da marina olmuştur. Bir yandan çayımızı içelim. Tavukları pişirelim. Oo canavar. Büyük tavanız yoksa bir tane tencere de kullanabilirsiniz. Tavamızı açıyoruz. Yüksek ateş. İyice ısınacak. İçerisine sıvı yağ koyacağız. Birazcık da tereyağı. Yaklaşık şöyle 1-2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. 1 yemek kaşığı tereyağı. Yağda hafiften renk almayı da görmeye başladık. Yavaş yavaş bırakıyoruz. Bir anda dökmeyin. Çünkü kızarmasını istiyorsanız nazik davranacağız. Bir anda dökerseniz haşlama. Nasıl kokuyor? Nasıl kokuyor? Ateşin altını hiç kısmıyorum. Dışları hafifçe yanabilir. Hiç problem değil. Bunların hepsi bize faydası var. Nerede? Lezzette. Hay maşallah. Şu iki renk arasındaki farka bakabilirsiniz. Bu kızarmış, bu değil. Demek ki ne yapıyoruz? Çevirmiyoruz. Altı sürekli en yüksek ateşte hiç kısmıyoruz ve kontrol ediyoruz. Kenarlar biraz daha hızlı kızarmaya başladı. Sonra çevireceğiz. Kokular var ya, inanılmaz. Bu nedir ya? Slow-mo yapar mıyız? Yapalım. Tabii bu kadar evde böyle şovlara kalkmanıza gerek yok. Ortalık biraz batıyor. Sonra evde başınız belaya girerse benden bilmeyin. Evet, kızarma dediğimiz şey budur. Gerçek bir böyle koyu renk arıyorduk. Tavuklar tamam. Şimdi altını kıstık. Tava alacağım. Yağını çok fazla süzmeyeceğiz çünkü buradaki yağ ihtiyacım var. Bu nasıl bir koku ya? Ben bunu ekmek arası yapıp yiyeceğim şimdi. Hiç sosu beklemeyeceğim. Tavuklar %80 piştiler. Yani neredeyse tamamı pişti, öyle söyleyebilirim. Birazdan sosta da pişecekler ama çok fazla değil. Yağla beraber tekrar ocağa alıyoruz. Altını fazla açmıyoruz. Bu malzeme herkesin evinde olmayabilir. Mecburi de değil. Varsa mutlaka atın. Hardal tohum atıyorum içerisine. O yağ güzel kendi hardal yağını da bırakacak ve biraz derinlik katacağız yemeğimize. Şurada minik minik bakın patlıyorlar. Hardallarımız. Soğanları da ocağa tavaya. O tavuktan kalan muhteşem yağ ve hardal şu anda içeride. Tabanda kalmış o çıtır kısımlar, bütün lezzet tamamıyla hala tavada.
Hint mutfağının aslında temellerinden birisi de bu sarımsak ve zencefil ezmeleri. Hint evlerinde bunlarla böyle kavanoz kavanoz tutuyorlar. Öncesinde hazırlıyorlar. Çünkü her yemeğe aslında lezzet vermek onlar için şöyle kolay. Baharat karışımları var. Masada dedikleri baharat, zencefil, sarımsak. Hemen o Hint mutfağındaki o muhteşem aromalar, kokular bir anda evin içerisini dolduruyor. Biz de hemen 2 diş sarımsak kırabiliriz içerisine. Bakın burada altını çok açmadım çünkü yağ çok sıcaktı. Bir anda yansın istemiyorum. Az önceden kalan zencefilim vardı. Onu tekrar rendeliyorum içerisine. Bir tatlı kaşığı da burada var. Ve artık sıradaki malzemenin ne olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Duyabilir miyim? Tuz. Tuz atıyoruz. Mevsimde şimdi domatesler çok iyi değil. Ne yalan söyleyeyim. Biraz sertler. O yüzden domates püresi de kullanacağım. Evde kullandığınız kışlık domates konserveniz varsa oradan böyle 2 su bardağı kadar işinizi görür. Bir yandan gözünüz tabii burada olsun. Her an yanabilirler ama pek yanacak gibi değil. Altını kıstım çünkü. Eğer ki yanmasından falan korkuyorsanız ocağın altını kapatmak yerine böyle durumlarda 1-2 yemek kaşığı kadar sıcak su ekleyebilirsiniz. Bu sadece soğan için geçerli değil. Tavada pişirdiğiniz işte böyle sürekli sotelediğiniz şeylerde yanma korkusu yaşıyorsanız bu işi suyla çözebilirsiniz. Şimdi domateslerimizi de yine soğanlar gibi orta boylarda doğrayacağız. Hemen tavamızı soğutmak için doğradığımı atıyorum içerisine. Artık altını yine yükselttim. Domates püremizi de ekliyoruz 1 su bardağı kadar. Bu da domatesin tuzu. Sıra geldi kajuya. Birazcık suyunu da arttıralım şimdi. Hafiften şöyle bir 1,5 su bardağı kadar da su ekledik. Altını kıstık. Yaklaşık 1 avuç dolusu kaju atıyoruz. Kajular çiğ, kavrulmamış kaju. Biliyorsunuz böyle vegan mutfaklarda falan kajunun direkt sütüyle güzel tabanlar yapıyorlar. Kremsi bir doku katıyorlar. İşte burada da kajunun görevi tam olarak bu. Birazdan blenderdan geçireceğiz bu sosu ve ona ipeksi bir dokunuş katacak. Ha kaju yoksa çok mu büyük şey kaybedersiniz? Hayır kaybetmezsiniz. Ama olursa o alttan gelen güzel o kajunun yağlı tadı bu yemeğe başka bir derinlik katıyor. Evet bu yumuşak kadar pişsin. Şimdi biraz ortalığı toparlayayım. Yeteri kadar dağıttım bence. Yaklaşık 20 dakika falan geçti. Domatesler böyle güzelce yumuşadılar. O fazla suyu da çekti. İçerisinde bolca domates olduğu için yaklaşık 2 çay kaşığı kadar hem de acıyı da dengelesin diye şeker atıyoruz. Bu arada kullandığım toz kırmızı biberin acı olduğunu söylemiştim değil mi? Ama acı. 1 çay kaşığı daha atalım. Hatta biraz daha acı olsun. Acı, ekşi, hafif tatlı, baharatlı. Allah'ım çok iyi sos oldu ya. Evet altını kapattık. Şimdi bunu blenderdan geçireceğiz. Aa çok güzel oldu ya. Bu arada süzmek opsiyonel ama süzerseniz çok daha güzel bir kıvamı oluyor. İpeksi bir tavuk sosumuz olacak. Spatula'nın arkasıyla. Bakın çok az bir malzeme kalıyor içerisinde. Neredeyse bitirene kadar bunu süzeceğiz. Mümkün olunca bastırdık, süzdük. Geriye yaklaşık şöyle 1 yemek kaşığı kadar bir posa kaldı. Hepsi bu. Şimdi tereyağı ekleme vakti ama bol bol. Önce 1 yemek kaşığı kadar daha ekleyelim. Hazırlamış olduğum kendi tarzım bir garam masalam var burada. Ben içerisinde birazcık yeni bahar, kimyon, kişniş ve direkt hani karışık köriden de birazcık koydum. Ama hepsinden böyle kaşık ucuyla var diyebilirim. Dilerseniz buna çemen vesaire ekleyebilirsiniz. Yalnız koku bir anda değişti. Bir tane daha yağlı malzememiz var. O da krema. Çok fazla krema yok içerisinde. Şöyle dolu dolu 2-3 yemek kaşığı kadar kremamız var. Fark ettiyseniz tek bir tavada bütün işlemi hallettik. Aslında bulaşığı da az. Hani bakmayın benim orada çok fazla bulaşığım var ama birçoğunu siz görün diye çıkartıyorum. Yoksa dolaptan siz direkt kutudan dökebilirsiniz. Baharatlıklardan kullanabilirsiniz. Tavuklar tekrar içeri. Tavuğun böyle tabanına bakın çok güzel bir yağlı suyu da var. O da şimdi tekrar kıvamın içerisinde. Aman aman aman. Bu nedir ya? Bu aşamadan sonra altını fazla açmıyoruz. Hep böyle kısık ateşte sosu çeksinler. Son bir parça daha. Adına yaraşır şekilde tereyağımızı bırakıyoruz. 5 dakika böyle tıkırdatıyoruz. Sonra yemeğe geçiyoruz. Güzel restoranlarda Hindistan'da böyle güzel bakırlarda yanında orada parata var. Farklı bizim lavaşımıza benzeyen mayasız ekmekler var. Onlarla sunuluyor. Genelde kişniş de sunuluyor ama marketlerde ya da pazarlarda kişniş her zaman bulunmadığı için ben maydanozla süsleyeceğim. Bundan sonrası opsiyonel. Pişirip hemen yine yiyebilirsiniz. Yanında şahane bir basmati, yasmin yapabilirsiniz. Yanında muhteşem tereyağlı tavukla yiyebilirsiniz. Hem görsellik hem de lezzet için şöyle hafifçe gezdirelim.
Oda sıcaklığında krema. Hatta sıcak da olabilir. Yani bu tarifi deneyenler çıldıracak. Bu kadar söylüyorum yani. Sıra geldi yemeğe. Ben bunu yerim. Bu nedir ya? Üf. Yalnız ben çok seri vaziyette bunu yemeye devam edeceğim. Sizler tarifi beğendiniz. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Çok güzel tarif oldu. Bu tarifi mutlaka deneyin. Çok acayip detaylar verdik. Aralarda başa dönün, altyazı ekleyin. Bir şey yapın işte ya. Çok güzel tarif. Bilmiyorum. Ben yiyorum. Hadi görüşürüz. Hadi gelin. Çok güzel.